Merhaba sevgili izleyicilerimiz. Yeni bir programla sizinle birlikteyiz. Ancak bu programın başlığı ilk başta size çelişkili gibi gelebilir. İleriye gitmek için geriye bakmak lazım. Ya da ileriye gitmek için geriye dönmek lazım. Şimdi düşünebilirsiniz ve sorabilirsiniz neden böyle bir cümleyle başlıyorsunuz diye. İzin verin bunu anlatayım. Şimdi diyelim ki bir yere gidiyoruz ve bir yerde yanlış bir yola saptık. Ondan sonra düzeltebilmek için belki şu yoldan gidersem beni doğru yola çıkartır ya da şuradan geçersem belki istediğimiz yere ulaşırız diye hareket ettiğimizde aslında o yanlış yola girdikten sonraki her yanlışımız bizi daha da yanlışa götürecektir. Dolayısıyla geriye dönüp nerede yanlış yaptım, nerede yanlış bir yere girdim diye bakmak sanırım en sağlıklısı. Ancak yanlış yaptığımız yere dönüp evet buradayken şu tarafa gitmem lazımdı dediğimizde yolumuzu daha kolay bir şekilde buluruz. Ama oraya dönmeden devam ettiğimizde yanlışlarımızın üzerine başka yanlışlar koyarız. Bir başka şey de eski yolları düşünmek. Yeremye 6. bölüm 16. ayette şöyle söylüyor. Rab diyor ki, yol kavşaklarında durup bakın, eski yolları sorun. İyi yol nerede? Öğrenin. O yolda yürüyün. Canlarınız rahata kavuşur. Ama onlar o yolda yürümeyiz dediler. Aslında bizim Anadolu'nun kadim geleneklerini düşündüğümüzde ve Anadolu'nun sözlerini, deyimlerini, atasözlerini düşündüğümüzde o kimi eski yolların ya da kimi eski yöntemlerin, bulunmuş çözümlerin çok daha iyi olduğunu görebiliriz. Eski demek her zaman kötü demek değildir. Dolayısıyla düşünmek, geriye dönmek. Bir başka şey de şu. Aslında biz her ne kadar geçmişimizi inkar etsek de geçmişimizle gerçek anlamda yüzleşmeden, hesaplaşmadan, onları doğru bir şekilde okumadan ya da onların üzerinde akılcı, sağlıklı bir sonuca ulaşmadan bir yere gitmemiz mümkün değil. Ya da şöyle diyeyim, sırtımızda o yüklerimiz varsa o yükleri bırakmadan biz hızlı bir şekilde ileriye doğru gidemeyiz. Onun için çoğunuz bunu hissediyorsunuzdur. Acaba ben bunları yapmak istiyorum ama neden yapamıyorum? Ben bu tarafa doğru gitmek istiyorum ama gidemiyorum. Ben birçok şeyi değiştirmek istiyorum ama değiştiremiyorum dediğiniz ve o yüklerin ağırlığını çok güçlü bir şekilde üzerinizde hissettiğiniz zamanlar olmuştur. Onun için acaba ilk yanlışı nerede yaptık diye sorup geriye dönmek gerekiyor. Bununla ilgili olarak alçalmadan yükselemezsin diye bir cümle vardır. Bunu da çok farklı yerlerde kullanabiliriz. Luka 14. bölüm 11. ayette kendini yücelten herkes alçaltılacak, kendini alçaltan ise yükseltilecektir diyor. Bu dünyanın popüler kültürünü düşündüğümüz zaman bize aşılanmaya çalışılan şey şudur. Koştur, en öne geç, en yükseğe çık, en başarılı sen ol. Sürekli hareketli ol, sürekli çalış, sürekli para kazan. Eğer böyle yaparsan başarılı olursun. Hatta insanlar bazen geçmişlerini unutmak için ya da onları geriye çeken şeyleri unutmak için, gözlerinin önünden uzaklaştırmak için, ellerinden geldiğince meşgul olmak için uğraşırlar. Yani hiçbirimiz geriye dönüp bakmak istemiyoruz. Alçalmak, aşağı inmek, hatta dibe batmak. Çünkü bazen biz dibe batmazsak doğru bir şekilde ve o momentumu yakalayarak yukarıya çıkamayız. Bazen bizim batmamız gerekiyor. Batmak kötü değildir. Ama her şeyin farkındalığı içinde hareket etmek lazım diye düşünüyorum. Ve
Bütün bunları yaparken sessizleşmek, yavaşlamak. Eğer biz telefonlarımızı ya da bizi meşgul eden her şeyi sessize almazsak, o sessizlik içinde düşünmezsek, muhakeme etmezsek, Tanrı'nın konuşması için, daha doğrusu Tanrı'nın konuştuklarını duymak için kulaklarımızı açmazsak, bizim herhangi bir şey duymamız, gerçekten geçmişimizle olması gerektiği gibi hesaplaşmamız mümkün olmaz. Önce ağırlığımızı fark etmemiz lazım. Önce ağırlıklarımızı fark etmemiz lazım. Önce geriye dönmemiz lazım. Aşağı inmemiz lazım. Ve o ilahi karşılaşmayı gerçekleştirdikten sonra biz sağlıklı, arınmış, sadeleşmiş bir şekilde yukarıya çıkabiliriz. Onun için sessizlik disiplini de bu süreçte çok önemlidir. Mezmur 46. bölüm 10. ayette şöyle söylüyor. Aslında biz sessizlik içinde yalnız değiliz. Ne diyor? Sakin olun ve bilin ki ben Rabbim. Yani diyor ki ben varım. Rab var. O sessizliğin içinde sen duyacaksın. Kulağını aç, gözlerini aç, yüreğini aç ve başka her şeyi sustur. Sadece kulağını bana eğ ve beni dinle. Böyle yaptığımızda biz hayatımızla ilgili, geçmişimizle ilgili, aslında ileriye gitmek için geleceğimizle ilgili daha çok şeyi duyabiliriz. Dolayısıyla ileriye gitmek istiyorsanız sakinleşmeyi, kendinizle özel bir zaman geçirmeyi, o zamanı geçirirken Tanrı'yı hayatınıza davet etmeyi unutmayın. Ve bir hafta sonra tekrar bir araya geldiğimizde sizin gönderdiğiniz yorumları, soruları ya da deneyimlerinizi duymak, sizin için dua etmek isteriz. Tanrı sizi korusun, kutsasın ve sizinle birlikte olsun. Esen kalın.